tarih kitaplarında Viyana kapılarına dayanan padişahtı. Onun sayesinde ete kemiğe bürünüp aramıza karıştı. Hep övündüğümüz Kanuni'ye hayranlık duymamıza ama zaman zaman kızmamıza da neden oldu. Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinde gözlerindeki o hırsı ve hüznü anlatmaya kelimeler yetersiz kalabilir. Türkiye yılın adamı Halit Ergenç. Siz isterseniz şöyle alalım. Ben ödülünüzü hemen vermek istemiyorum. Öncelikle duygularınızı öğrenmek istiyorum. Yılın adamı olmak nasıl bir duygu? Bu biraz ani oldu. Yani yılın adamı olmak ani değil de bir anda hemen buraya çıkmak. Şimdi tabii çok göz önünde bir iş yapıyoruz. Pek çok insan da bizi yaptığımız işle ve kameraların karşısındaki duruşumuzla tanıyorlar. Öncelikle sevdiğim işi yapabildiğim için şükrediyorum. Bence insanın hayatındaki en önemli şey sevdiği bir eşe ve sevdiği bir işe sahip olabilmesi. Geri kalan her şey bu ikisi sayesinde bol çalışma, çekilen acılar, sıkıntılar, vakitsizlik vesaire bir şekilde hallediliyor. Sağlık da olduktan sonra tabii. Hayatımın ben büyük bir bölümünde bir babayım. Ali'nin babası, Bergüzar'ın eşiyim. Bir sürü kuzenim var, onların kuzeniyim. Birinin dayısı, birinin kardeşi, birilerinin abisiyim. Dolayısıyla yaptığım iş benim hayatımdan çok vakit aldı. Öncelikle aileme teşekkür etmek istiyorum. Herkese tek tek ki ben bu işleri yaparken kendilerini göremezken sevgilerini hep yüreklerinde sakladılar ve benimle tekrar karşılaştıklarında hiçbir şekilde sitem etmeden bana kucak açıp beni hayatta tekrardan ait olduğum yere, sıcak yuvama kabul ettiler. Çünkü gerçekten zor, çok uzun süre çalışıp insanın ailesinden uzak kalması ve o sırada çalışırken fark etmiyorsunuz ama zaman geçtikten sonra akan o süre içerisinde yaşanan pek çok şeyi kaybettiğinizi görüyorsunuz. O yüzden öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Ve tabii ki GQ'ya çok teşekkür ediyorum. Beni bu ödüle layık gördükleri için hayatımın hiçbir köşesinde bana böyle bir ödül verilebileceğini hayal edemezdim. Evet, oyuncu olmayı belli bir noktadan sonra hayal etmiştim. Şarkıcı olmayı çok istemiştim ama sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşma için ve şimdi de Halit Ergenç'e ödülünü vermek üzere değerli izleyenler. Halit Ergenç'e ödülünü vermek üzere kimse gelmeyecek. Gelmeyecek. Tamam, peki. O zaman ben... Yok lütfen beni yalnız bırakmayın. Size güzel bir sürprizimiz var. O yüzden sizi bekletiyoruz ödülünüzü vermek için. Merhaba. Meryem Uzerli'yi sahneye davet ediyoruz. Allah'ım ya. Öyle bir şey var. Merhaba. Çok koştum. Ya evet. Senin mikrofonun Ya var. ben nasıl koştum birdenbire söylediler ya. Halit sahnede. Birdenbire evet, her şey birdenbire. Ben Ama böyle hayatta her diyemiyor şey kimse. ama hayatta her şey birdenbire oluyor zaten. Senin ne işin Arkadaşlar ya bilmiyorum çağırdılar beni geldim işte. Ay. Ya git yine mi sen? Evet. Evet. Ay. Yani uzaylı gibi hissediyorum böyle bu mikrofonla beraber. Arkadaşlar merhaba. İnşallah güzel bir akşam yaşıyorsunuzdur. Hay çok koştum. Şimdi uçakta bir şey düşündüm. Evet. Şimdi uçakta bir şey... alabilir miyim? Meryem Uzun konuşuyor.
Ama haklısın. Çok kısa konuşacağım. Hiçbir zaman öyle olmadı. Hiçbir zaman. Arkadaşım benim. Şimdi ben... Oh, Bergüzar. Wow. Çok güzelsin. Hep öyle. Şimdi... Yok Bergüzar, en güzel kadın biliyorsun herhalde. Çok iyi seçtin sen. Şimdi uçakta bir şey düşündüm. Bir adam neden bir ödül hak edebilir acaba? Aklıma bazı noktalar geldi. Kısaca. Bak işte haklısın. Sana bir şey anlatacağım. Bir dakika yani bunu bir söyleyeyim. Yok. Sizin vaktiniz var herhalde. Yemek var mı şu an yanınızda? Yok. Sen başla. Tamam. Sen başla okumaya. Şimdi bir ödül hak eden bir adam bazı noktalar içinde olması lazım. Sen ağlama. Ya gözyaşı koydular ha? Yok. Yok o iyi bir oyuncu bana hep gözyaşı koydular. Şimdi Şimdi alçak gönüllü, saygılı, samimi ve içten, yapmacık olmayan, spiritüel, Allah'a saygı duyan, başarılı, biraz başarılısın galiba değil mi? Yani. Başarısız. Çalışkan ve emektar, yaptığın işin hakkını fazlasıyla veren, örnek bir baba, eşini destekleyen bir koca. En güzel eşini buldun zaten. Neden seninle beraber anlamak yok. Kişisel hayatındaki dürüstlüğü ve temizliği aile hayatında da sürdüren bir erkek. Yakışıklı, sportif, güzel bir adam. Egosu büyük olmayan biri. Etrafındaki insanları yargılamayan, dedikodu sevmeyen. Gerçek bir arkadaş. GQ, Man of the Year, the best of the best of the best. The very best. Halit Ergenç. Meryem gerçekten sürpriz oldu. Sağ olsun be. Aniden Havalimanından her şey birdenbire oldu. Yani bu güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Umarım bunları hak ediyorumdur ve umarım Hak ediyorsun. bundan sonraki hayatımda da teşekkür ederim sağ ol, evet. Birazdan elbise patlayacak bu arada şiştim bayağı böyle. Ha, ben de ya Zaten bu nasıl bir şey donduruyorum içinde. anlamadım. Bugün çok yemek yedim bir patladı. Seninki yemekten ben Nefes yedim alamıyorum. yedim Nasıl gazı oturacağım vurdu. orada anlamadım şimdi. Neyse şimdi. Umarım Evet. hayatımın bundan sonraki zamanında da herhangi bir şekilde, herhangi bir sebeple etrafımda sevdiklerimi hayal kırıklığına uğratmam. Sana çok teşekkür ediyorum bu güzel sözlerin için. Sizlere çok teşekkür ediyorum beni bu ödüle layık gördüğünüz için. Şimdi ben bu ödülü yavaş yukarı kaldırmak istiyorum. Geçen sene kaybettiğim anneme ve babama